8'de Sağlık'ta şimdi konuğumuz obezite ve metabolik cerrahi uzmanı doçent doktor Can Karaca. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk. Teşekkürler. Hoş geldiniz Siz nasılsınız? hocam. Hoş Sağ olun. bulduk. Çok Bugün sağ olun. obezite cerrahisinden bahsedeceğiz. Şimdi günümüzde oldukça da popüler bir konu. Evet. Önce şunu sormalıyım. Kendini kilolu hisseden herkes, yani obez demek istemiyorum. Kilolu hisseden herkes ameliyat olabilir mi? Sonuçta bu cerrahiye karar verirken hasta ve doktorun karar verdiği, ortak lazım. karar verdiği Tabii bir şey. ki. Buna nasıl karar veriyorsunuz? Bunun için bir bilimsel kriterler var. Bir de hedeflerimiz var. Şimdi her hastaya sorarım niçin ameliyat olmak istiyorsun? Bunu öncelikle hastanın beni ikna etmesi lazım. Bilimsel kriterlerde vücut kitle indeksi dediğimiz kavram var. Burada vücut kitle indeksi 40'ın üstündeyse direkt ameliyat olabilir. 35 üstü ek hastalığı varsa ameliyat olabiliyordu. Artık giderek bu vücut kitle indeksi geriye çekiliyor. 35 üstüne ameliyat diyorlar. 30 ile 35 arasında bile ek hastalığı varsa ameliyat önerilebiliyor. Mesela hastaya soruyorum niye ameliyat olabiliyorsun? 17 yaşında bir kız çocuğu ameliyat ediyorum. Ayakkabısını 10 dakikada bağlayabiliyor. Mesela ameliyat sonrası 1 dakikada bağladı. Ya da gene ameliyat ettiğim geçenlerde bir hastamız var. 30'lu yaşlarda merdiven çıkarken nefes nefese kalıyorum diyor. Çok fazla terliyorum diyor. Bunun için ameliyat ediyoruz. Yani ama insanlar nasıl oluyor? İnsanların %52'si bilimsel olarak tıbbi nedenlerle ameliyat oluyorlar. Geri kalan yani %52'si, geri kalan %48'i genelde fiziksel dış görünüş, toplum baskısı nedeniyle ameliyat oluyor. O yüzden ameliyat ettiğimiz hastaların %50'si genelde üreme çağındaki kadınlar. Daha çok kadınlar oluyor. Bilimsel kriterler ve hastanın gerçekten sağlık açısından bu ameliyata ihtiyacı varsa ameliyatı yapıyoruz. Hocam peki ameliyattan biraz bahsedebilir miyiz? Açık mı oluyor, kapalı mı oluyor Evet. ya da iki türlü var mı? Yani açık ameliyat hiç yapmadım. Eskiden yapılıyordu ama şu an hiç yapılmıyor. Birçok yerde de yapılmıyordur. Ameliyatı laparoskopik küçük deliklerle yapıyoruz. Evet. 5 mm ile en fazla 12 mm arası 4 ya da 5 delikten. Revizyon cerrahisi yani ikinci ameliyatlar da dahil kapalı yöntemlerle yapabiliyoruz çok rahatlıkla. Ne kadar zaman alıyor yani? Ameliyat hasta ortalama 1 saat operasyonda? sürüyor. Tabii Kalmış. ameliyat kişiye göre değişiyor. Bazen nadiren 2 saat olduğu da olur. 1 saatte ortalama bitiyor. Ama tabii 1 saate yani mükemmel şekilde yapıyoruz hastayı. Hastayı sadece mesela kesip atmak değil, bazı yerlerde ne yazık ki öyle yapılıyor. Stapler hattıyla mideyi kestikten sonra mutlaka üstüne dikiş atıyoruz. İşte fundusta yağ dokusu varsa onu çıkartıyoruz. Trokar delik yerlerine mutlaka dikiş atıyoruz. Bütün özenini göstererek 1 saatte ortalama bitiyor hastanın. Görüntü olarak bir rahatsız edecek bir görüntü olmuyor. Yok, çok küçük oluyor. Mesela Çok bayanlar onu minimal. önemsiyorlar çünkü. Evet. İşte mayo giyeceğiz, bikini giyeceğiz, sorun olur mu? Çok küçük, ince estetik dikiyoruz zaten. Çok bir görüntü sorunu olmuyor. Hocam cerrahi varsa illaki bir takım Komplikasyon. komplikasyonlar da Evet. olabiliyor. Bu işlemin kendine has komplikasyonları var mı? Nelerdir? Tabii ki var. Şimdi genelde basında hep komplikasyonlar bahsediliyor ama Evet. aslında bu cerrahi o kadar önemli bir cerrahi ki insanlara bunun faydalı yönlerini daha çok anlatmak lazım. Çünkü mesela 30 yıllık bir çalışma yapılmış. Ameliyat olan insanları takip etmişler, obez bireyleri ve ameliyat olmayan obezleri. 30 yılın sonunda %50 yaşam süresi ve ölüm riski azalmış. Yaşam süresi 9 yıl artmış. Her tip ölüme bağlı, kansere bağlı ölüm, diyabete bağlı ölüm %50 azalmış. Bu ameliyatın tabii ki her ameliyat, ne ameliyat olursanız olun kanama riski var. Bu ameliyat özgü kaçak riski var, sızıntı. Emboli, pıhtı atma riski var. Ama kiloluk kişilerin ne ameliyatı yaparsanız var. Tabii ki riskleri var ama ameliyat öncesi riskleri belirlerseniz, ameliyat öncesi multidisipliner yaklaşır, dahiliye doktorunuz görür, kardiyoloji doktorunuz görür, endoskopinizi yaparsanız, gerekli önlemleri alırsanız, yani 1000'de 2 gibi çok düşük riskte ameliyatlar ve sonuçları çok iyi. Kişinin yaşam kalitesini ve yaşam süresini ciddi anlamda artırıyor. Çok faydalı ameliyatlar. İnsanlar korktuğu için ameliyat olmuyorlar. Ya insanlara bunu gerçekten anlatmak lazım. Obeziteyle yaşamak çok daha tehlikeli ameliyattan. Ama doğru yerlerde ameliyat olsunlar, merdiven altı yerlerde ameliyat olmasınlar. Tek kriter fiyata bakmasınlar, doktorun tecrübesine, hangi hastanede yaptığında, hastanenin donanımına baksınlar. O zaman sonuçlar çok iyi oluyor. Hocam peki ameliyat ertesinde nelere kişi dikkat etmesi gerekiyor obezite ameliyatı olan kişinin? Bir de ameliyattan sonra ne kadar süreçte bir kontrolde kalıyor sizde kişi? Şimdi ameliyat sonrası aslında biz ömür boyu kontrol ediyoruz ama 1 yıl boyunca sürekli kontrole gelmesi lazım. İstanbul'da oturuyorsa 1 hafta sonra kontrole çağırıyoruz ama asıl kontrolümüz 1. ayda. Ameliyat sonrası 3. ayda. Ameliyat sonrası yine her 3 ayda bir 6, 9 ve 12. aylarda hastanın mutlaka vitaminlerini kontrol ediyoruz. Çünkü B12, demir eksikliği ve folik asit eksikliği olabilir bu hastalarda. Eğer bunları yerine koymazsanız hastada saç dökülmesi olabilir,
İşte kalsiyum eksikliği olur. İleride özellikle bypass cerrahisi yapıyorsanız kemik kırıkları oluşabilir. Mutlaka hasta kontrol altında olması lazım. Telefonumuz 24 saat açıktır. Bana da, hemşireme de, diyetisyenime de herkes ulaşabilir. Kontrole sık gelmeleri lazım. Bir yıldan sonra da 6 ayda bir diyoruz ama ömür boyu kapımız herkese açık. Herkesi kontrol ediyoruz. Ve kontrole gelen hastaların hem kilo verme oranları daha yüksek hem de tekrar geri kilo alınma oranları çok daha düşük. O yüzden hastaların yapması gereken, hastalar genelde iyiyken gelmeyi sevmiyorlar. Ama mutlaka doktorlarına kontrole gitsinler. Kontrolünü ihmal etmesinler. Hocam peki kontrol demişken şimdi online muhakkak görüştükleriniz Tabii. vardır. Şehir dışı, yurt dışı Yurt dışı hastalarınız hastaları, var evet. anladığım kadarıyla. İstediğiniz şeyler fiziki olarak mı bulunması gerekiyor yoksa tahlilleri mi değerlendiriyorsunuz siz? Kişi Evet. yurt dışındaysa tahlilleri tahlil isteyip değerlendiriyorum. kontrolü o şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi tahlil sanırım. olarak da çok önemli. Şimdi tahlil olarak zaten vücuttaki eksikleri yerine koyuyoruz. Ama Evet. fiziksel görebilirsek de psikolojik olarak destek oluyoruz. Hasta anlatıyor neyi yanlış yaptın. Mesela geliyor ben çok kabak çekirdeği yiyorum diyor. Hurma yiyorum diyor. Kayısı yiyorum diyor. Tamam ye ama ölçüsünü azalt diyoruz. Kontrole geldiğinde yanlış yaptığı şeyleri düzeltmek daha kolay oluyor. Çünkü ameliyattan sonra mutlaka davranış değişikliği olması lazım. Kişinin hayatına sağlıklı beslenmeyi öğrenmesi lazım. Diyet dediğimiz zaman böyle negatif etki yapıyorlar. Hocam diyet yapacaksak niye ameliyat olduk? Diyet yapmayacaksınız ama sağlıklı beslenmeyi bilmeniz lazım. Sağlıklı beslenmeyi öğrenmeniz lazım. Hayatınıza sporu katmanız lazım. Ve insan doktora geleceğim diye bile aman ben kilomu aldım şimdi tartıya çıkacağım. İşte diyelim asitli içecek içiyorum. Hoca bunları soracak deyip kendini kontrol edebiliyor. Frenliyor. O yüzden gelebiliyorsa fiziksel çok iyi ama artık teknoloji sayesinde görsel, görüntülü konuşmalarla da hastaya olabildiğince destek vermeye çalışıyoruz tabii ki. Hocam bir de bu cerrahinin sürecinden bahsedelim. Yani hasta ne kadar kalıyor hastanede ve hani işe dönüş anlamında mesela sedanter işlere ya da ağır işlere Evet. dönüş ne zaman gerçekleşebilir? Şimdi hasta hastanede ne kadar kalıyor? Hasta önce geldiği zaman biz bir gün önceden check-up'ını yapıyoruz. Bir gün önce hastanın endoskopisi, dahiliyesi, kan tahlilleri, ultrasonlar, karaciğer yağlanması var mı, boyun damarlarında tıkanıklık var mı hepsini tespit ediyoruz. Bir sorun yoksa bir gün önce hastaneye yatıyor. Çünkü hasta gece 12'den sonra bir şey yiyip içmeyecek. Ameliyata dehidratasyon dediğimiz sıvı kaybıyla girmesin diye geceden bir serum takıyoruz. Bazı yerlerde hasta yatırmıyorlar. Eğer zaten hasta sıvısız kalırsa bu sefer pıhtı atma riski artar. Ve küçük detaylar çok önemli. Bir gün önce yatıyor. Ertesi gün genelde sabah 7.30'da ameliyatta başlarım ben. Erkenden 7.30'da ameliyatı yaparız. 10-11 gibi odasına gelir. Ameliyat sonrasında 4. saat yürümeye başlar, 6. saat su içmeye başlar. 4 gün toplamda hastanede kalır. 4. gün taburcu olur. Geçen ay ameliyat ettiğim bir hastamız, kadın hastamız, servis şoförlüğü yapıyor. Pazar günü taburcu ettim, pazartesi günü 10 gün istirahat et dediğim vardı. Pazartesi günü işe başlamış, servis şoförlüğünü yapmış, hiç de zorlanmamış. Yani hafif işlerde hemen başlanabilir ama biz gene de sonuçta bir ameliyat, insanlar her şeyim çok iyi diyor ama ameliyat olduğunu unutma diyoruz. Yani bir 10 gün dinlenmekte fayda var. Aynen. Ağır işlerde 20 güne kadar uzatıyoruz ama hastalar araba sürebiliyorlar, bilgisayar başında işlerini yapabiliyorlar. Bir an önce işe erken dönmek istiyorlar ama kendilerine de eziyet etmemeleri lazım. Bir 10 gün istirahat etseler çok iyi olur. Hocam az önce sohbet arasında geçmişti. İlk ameliyattan sonra revizyon ameliyat da Evet. demiştiniz siz. Revizyon ameliyat yapılmasının sebebi nedir? İlk operasyon başarısız geçti anlamına mı gelir yoksa takviye olarak kişinin obezitesinin daha da hani küçültülmesi için mi yapılıyor? Şimdi şöyle bir dediğiniz gibi ilk ameliyat başarısız geçmiş olabilir. Hasta hedeflenen kiloya vermemiş olabilir. Nedir bu? Excess weight loss dediğimiz fazla kilosunun %50'sini bir yılda vermesi lazım. Eğer bunu veremediyse yeterli ameliyat olmamıştır. 2. Hasta hedef kiloya ulaştı, istediği kiloya geldi ama asitli yiyecekler için işte şekerli gıdalar tüketiyor, hareket etmiyor, tekrar kilo aldı. Bunları ameliyat ediyoruz. Ya da şeker hastalığı var, onları da yine konuşacağız. Şeker hastalığı nedeniyle ameliyat oldu, şeker istenen seviyeye gelmedi. Bunları da revizyon ameliyatı yapabiliyoruz. Revizyon ameliyatında çok daha tecrübe gerektiriyor. Bu hafta yaptığım bir hasta var. 4 yıl önce ameliyat olmuş, 125 kiloyla 70 kiloya gelmiş. Ben şimdi ikinci ameliyatını yaptım, 135 kilo. İlk ameliyatından da fazla. Midesini büyüttüğü için tekrardan sleeve gastrektomi dediğimiz tüp mide ameliyatı yapabildik. Eğer midesini büyütmeden kilo almayı başaran hastalar var. Onlara da bypass yapabilirsiniz. Başka ameliyat çeşitleri var. Hepsini cerrahın bilmesi ve uygulaması gerekiyor. Biz bütün ameliyat prosedürlerini hastalarımızın ihtiyacına göre belirleyip kişiye özgü ameliyatlarımızı yapıyoruz. Hocam isterseniz şu ideal kiloya ulaşma sürecini de tekrar Tabii. üstüne
basalım bu konuyu. Şimdi ideal kilo herkesin boyuna, kilosuna, yaşına, cinsiyetine göre değişiyor. Ameliyatın başarısı mesela sadece aslında kilo vermek değil. Mesela kadın hastalar dedim %50'si üreme çağındaki kadın polikistik overi oluyor, insülin direnci oluyor, çocuk sahibi olamıyor. Ameliyat ediyoruz, zayıflıyor, çocuk sahibi oluyor. Çocuk doğduktan sonra tekrar kilosunu verenler var. %75-80, %10 bu kiloyu veremeyip kilo alanlar var. Ameliyat başarısız oldu diyebiliyor. Ama aslında çocuk sahibi olamıyordunuz. Çocuk sahibi olmanız da bir ameliyatın başarısıdır. Evet. Bütün bakmak lazım. Kilo verme nasıl ilerliyor? Birinci ay ortalama hastalar yağ oranına göre değişmekle birlikte 10 ila 15 kilo veriyorlar. Üçüncü ayda toplamda 20 ila 25 kilo veriyorlar. 6. ayda yine kilosuna göre değişmekle birlikte ortalama 30 ila 35 kilo veriyorlar. Tabii 25 kilo veren de var, 45 kilo veren de var ama genelde 30-35 civarında oluyor. Ama birinci yılın sonunda fazla kilosunun %60 ile %80'ini vermesini hedefliyoruz. Ameliyat tekniğine göre değişiyor tabii. Eğer %50'sinden azını veriyorsa ameliyat kilo bazında başarısızdır demek. Ama ameliyat kilo vermenin dışında komorbiditeleri de düzeltiyor. Hastanın uyku apnesi varsa onu düzeltiyor, kolesterolü varsa onu düzeltiyor. Şeker hastalığına başka ameliyat yapsak da şekerini düzeltiyor. Ameliyatı hastanın bütün olarak değerlendirip hem kilo hem de sağlığını ne kadar düzelttiğimize bakmamız gerekiyor. Ya aslında hem yaşam konforunu çok negatif Tabii. etkileyen bir şey hem de tıbbi açıdan da bir sürü hastalığa davetiye çıkardığı için Tabii. obezitenin tedavisi çok önemli oldu artık. Çok önemli. Şu an Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi, hedefi obezitenin artış hızını sabit tutmak. Yani azaltma ihtimalini öngörmüyor. Eğer sabit tutarsak başarılıyız diyor. Çünkü obezite birçok hastalığı etkiliyor. İşte dediğim gibi gençlerde insülin direnci yapıyor, polikistik over yapıyor, safra kesesi hastalıkları yapıyor. Mesela karaciğer yağlanması yapıyor. Hiç alkol kullanmayan birinde bile önce karaciğer yağlanması, sonra siroz olabiliyor, karaciğer kanseri olabiliyor. Ve karaciğer yağlanmanız varsa hiçbir ilaç sizi tedavi etmiyor. Gelecekte karaciğer yağlanması bile tek başına ameliyat indikasyonu olacak. Çünkü karaciğer yağlanmasını %100'e yakın geri döndürüyor. 6 ay sonra hastalığın karaciğer yağlanması geriye dönüyor. Hatta fibroz olmuş durumda bile belli oranlarda geriye geliyor. O yüzden kişilerin yaşam kalitesini, yaşam süresini çok olumlu etkileyen bir ameliyat. Aslında hem devlet prosedürü olarak hem biz doktor olarak hep ameliyatın iyi yönlerini çok fazla anlatmamız lazım. Çünkü birçok insan korktuğu için ameliyat olmuyor. Ameliyattan kaçıyor. Bazen hastalar bize şunu söylüyorlar. Hocam bir yakınım vardı size getirecektim. Getiremedim, ne oldu? Hasta kalp krizi geçirdi, vefat etti. Ya Allah rahmet eylesin diyoruz ama gerçekten Ertelememek gerekiyor. ertelememek lazım. Kilonuz varsa diyet yapıyorsunuz, hareket ediyorsunuz, doktora gidiyorsunuz, diyetisyene gidiyorsunuz, endokrinoloğa gidiyorsunuz, zayıflayamıyorsanız mutlaka cerrahiye başvurun. Çünkü bilimsel olarak en etkili yöntem cerrahi. Mesela sizin ortopedi ameliyatlarında benim birkaç hastam var, diz protezine ihtiyacı var. Bilimsel yayınlar da söylüyor. Önce obezite cerrahisi olun, sonra protez ameliyatı olun. Kesinlikle. Çok daha faydalı. Ama Kesinlikle. şöyle dezavantajı oluyor. Ben de bir iki hastamda gördüm. Ameliyat ediyorsunuz. Hasta zayıflıyor. Dizindeki problem çözülmedi. Yük azaldı. Bu sefer ortopedi ameliyatına %35 gitmiyorlar. Yani erteliyorlar. %65'i gidiyor. Bu sefer ben iyi oldum. Bu bana yeter diyor. Azıcık daha yürümeye başladı. Ameliyatı erteliyor bizim toplumumuzda. Dünyada da böyle %35'e varan bizim ameliyattan sonra size gelmiyorlar mesela. Bizim zaten yani protez ameliyatları için söyleyeyim, Evet. özellikle diz protezinde neredeyse zayıf hastamız yok hocam. Evet tabii ki. Yani eklem yüzüne binen yükü, eklemi bozan en önemli komorbid faktörlerden bir tanesi Kilo. obezite. Dediğiniz çok doğru bu anlamda. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Teşekkürler ederim. Güzel bir hocam, sohbet ağzınıza oldu. sağlık. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. 8'de Sağlık'ta konuğumuz obezite ve metabolik cerrahi uzmanı doçent doktor Can Karaca ile obezite cerrahisini tüm yönleriyle konuştuk. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.